Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Mutfağınızı süsleyecek dekoratif kavanoz çalışmasını göreceğiz bu videoda. Bu şekilde mutfağınıza şıklık katacak. Bunu nasıl yaptım? Elimde bulunan böyle yuvarlak bombeli kavanozlarım vardı, 4 tane. Bunları çok güzel dönüşüme uğrattım. Daha önce benim bir ay kadar önce yaptığım farklı bir kavanoz çalışması vardı. Bunlar küçük boy. Bunların üzerine uyguladığım porselen kulplar, porselen hamurundan hazırladığım kulpların dayanıklılığını göstermek istedim size. Gayet iyi oldu. Boyada da herhangi bir sıkıntı olmadı. Porselen hamurları çok iyi yapıştırıyor. Bilginiz olsun diye bunları da söylemek istedim. Şimdi kavanozumu antik beyaz rengine fırçayla boyuyorum. Bu fırça benim daha önceki videolarımda izleyenler biliyorlar. Allık fırçası ben almıştım pazardan ve çok kullanışlı buluyorum. Onu kullanıyorum. Kavanozlarımı bir kat boyadım. Bu da daha önce annemde bulunan bir tepsiydi. Rengi solmuştu. Ben de aldım ve bunu da takım yapmayı düşündüm kavanozlara. Şimdi porselen hamurundan kulbumu yapıyorum. Kulba yuvarlak bir form veriyorum ve daha sonradan da bunu çiçek tutkalıyla yapıştırdım. Porselen hamuru çiçek tutkalıyla objeleri çok iyi yapışıyor. Metal yüzeye, cam yüzeye iyi tutunuyor. Evet, bu şekilde yaptım. Bu arada kanalıma abone olarak ve bildirimlerinizi açarak benim kanalımı destekleyebilirsiniz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum bu arada. Evet, şimdi kavanozlarımı 2 kat boyadım. Kurudular. 3-4 saat sonra ben sulu transferi uygulamaya başladım. Sulu transfer kağıdımı parçalara ayırdım. Uygun parçaları yüzeye şimdi yapıştıracağım. Suda 8-10 saniye kadar beklettim. Bezin arasında kuruladıktan sonra yüzeye kuru bir havluyla bu şekilde hafif hafif yapıştırdım. Yalnız şunu belirtmem gerekiyor. Bombeli kavanozlarda bu benim kullandığım gibi biraz zor oluyor. Düz zeminde sulu transfer kağıdı uygulaması biraz daha kolay oluyor. Yine kavanozlarda uygulayabilirsiniz sulu transfer tekniğini. Ancak parçaların küçük olması daha avantajlı. Küçülterek kullanmanız. Tepsiye de aynı şekilde bu iki motifi yan yana gelecek şekilde kenar ve ortalardan belirli boşluklarını ayarlayarak yerleştirdim. Havlumla kuruladım. Küçük olan çiçekler de vardı kağıtta. Onları da keserek aralara yerleştirdim. Evet. Beyazın üzerinde mavi çok hoş duruyor. Şimdi çiçek tutkalıyla tekrardan üzerinden geçiyorum. İyi yapışsınlar diye. Daha sağlam olsun ve sulu transfer kağıdım bir şekilde koruma altına almış oluyorum. Şimdi bu yapıştırdığım resimlerin üzerine bu şekilde motifler hazırladım silikon kalıbında. Soğuk porselen hamurumu kullandım. Kendi hazırladığım hamur. Kanalımda bunun ayrıntılı hazırlanış videosu bulunmakta. Ben biraz sert hazırladığım için kalıbı yağlamadan burada kullanıyorum. Tencerede biraz daha fazla pişirirseniz daha sert oluyor. Motiflerin arasında boşluk kalacağı için oralara da küçük küçük motifler hazırladım. Her iki motifi de hem büyük olanı hem küçük olanı
koyu altın sarısı rengine boyadım. Kullandığım malzemeleri açıklama kısmında belirtiyorum. Onlara da ayrıca bakabilirsiniz. Çiçek tutkalıyla motifimi yapıştırdım. Soğuk porselen hamurunu ben hemen kalıptan çıkardıktan sonra yumuşak halindeyken boyadım. Benim dediğim gibi hamurum sert olduğu için. Siz çok az bekletebilirsiniz eğer hamurunuz yumuşaksa. Yani herhangi bir sorun olmuyor hemen boyamakla. Ancak boyanın tabii ki yapıştırmadan önce kurumasını bekleyelim. Bu şekilde karşılıklı olarak büyük motifleri yerleştirdim. Birini desenin üzerine, diğerini de tam karşısına, aralara da küçük motifleri yerleştirdim. Böylece bir bütünlük sağlamış oldular hepsi. Kapağımı da beyaz boyamıştım ancak mavi olmasına karar verdim daha sonra. Şimdi tekrar boyuyorum. Boyadığım renk petrol mavisi. Boyadım. Kulp kısmını da petrol mavisine boyadım. Koyu altın sarısını da mavinin üzerinden uygulayınca daha hoş bir görüntü çıktığı için öyle yaptım. Kenarlara da süngerimle ya da pompon fırça ne varsa o şekilde dokunuşlar yaparak hafif ışıltılar verdim kapağın kenar kısmına. Kavanozumun son hali böyle. 4 tane şık kavanozum oluşmuş oldu. Şimdi tepsinin kenarlarını da aynı motif çalışmasını uyguluyorum. Karşılıklı olarak boyadığım, koyu altın sarısına boyadığım motifleri yerleştirdim. Burada kenarlarda böyle bir eksik vardı. Onları da yine böyle süngerimle pat pat yaparak, fırçayla yapmak istemedim. Böyle süngerle yoğun bir şekilde uygularsanız daha iyi oluyor. Yani hem içeri hem de dışarı taşmalar olmamış oldu. Ben bu çalışmalarımın birçoğunu doğaçlama geliştirdiğim için duruma göre kararlar veriyorum. Son olarak da vernikle çalışmamı sonlandırdım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. Evet, mutfağınıza mutlaka hazırlamanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel oluyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.